Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün İstanbul Havalimanı'nda Iga Lunch'ın misafiriyim. Burada keyifli sohbet yanında artı Iga Lunch'ta birbirinden özel, birbirinden lezzetli mezelerden tutun tatlılarını da tatmaya geldim. Aynı zamanda tabii videonun sonuna doğru sizlere ve buradaki misafirlerimize, yurt dışından gelen misafirlerimize özel harika bir tarif hazırlayacağım. Ve o hazırlamış olduğum tarifi de buradaki misafirlere de ikram edeceğiz. Aynı zamanda Iga Pes ekibi bana sorular hazırlamış. O soruları da tabii cevaplamak için ben de sabırsızlanıyorum. Dilerseniz hem tadıma başlayayım hem de soruları da ufaktan böyle cevaplamaya başlayayım. Öncelikle tabii bir yandan da mezelerin de tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Hem dünya mutfağı hem de Türk mutfağından birçok lezzeti Iga Lunch'ta bulabilirsiniz. Şimdi ben zeytinyağlılardan ufak ufak başlamak istiyorum. Özellikle tabii ki zeytinyağlı dolma hepimizin favorisidir her zaman için. Ben önce onun tadımını yapacağım. Bir yandan da tabii soruları almaya başlıyorum. Yaparken en çok eğlendiğim tarif tatlı tarifleri diyebilirim. Özellikle böyle cheesecake'ler, kurabiyeler ama genelde yemek yapmayı genel anlamda çok sevdiğim için bütün mutfakta geçirdiğim her vakit, her yaptığım her tariften de çok keyif alarak zevkle hazırlıyorum. Zeytinyağlı sarmadan başlıyorum. Bizim geleneksel lezzetlerimizden bir tanesidir. İnanılmaz lezzetli. Bayıldım lezzetlere. Tam böyle evde hazırlanmış, sanki böyle anne eli değmiş gibi lezzetler, mezeler. Fransa ama şöyle yemek olarak değil tatlı lezzetler konusunda makaronlar, pastalar çok başarılı buluyorum. Hem sunum olarak açıkçası hem de lezzet olarak Fransız tatlılarını çok seviyorum. Benim favorim diyebilirim. Evet, şöyle ki farklı lezzetleri mutlaka geliyorum Türkiye'de kendim reçetelendirip bunları takipçilerimle paylaşmayı da çok seviyorum. Çünkü dünya mutfağından da ben de tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Sadece yöresel ve kendi tariflerim değil, aynı zamanda ben de tabii ki Iga Lunch'ın menüleri gibi dünya mutfağına da yer veriyorum tarif paylaşırken. Bir hafta önceden hazırlanmaya başlarım. Ama şöyle... Tabii ki işim dolayısıyla da çekimler, fotoğraflar, ona göre her şeyi kombinli bir şekilde hazırlarım. Yani ihtiyaç duyabileceğim her şey mutlaka valizimde olmalı. O yüzden açıkçası bu konuda biraz hassasım. Yani bir hafta öncesinden çünkü aklıma geldikçe bir şey eklerim. Bir günde hazırlanamam yani. Falafelin tadına bakıyorum şimdi. İnanın. Evde hazırlamış gibi. Evdeki bir doğal lezzet vardır ya, onu hissettim şu an bu falafelde özellikle. Diğer mezelerde de yine keza aynı şekilde. Bayıldım. Burada yine dünya mutfağına ait Moğol usulü tavuk var. Bunun tadına bakacağım. Acılı böyle turşu sosuyla falan hazırlanan bir tavuk bu da. Çok güzel. Özellikle yurt dışı misafirleri hem dünya mutfağından lezzetler tatma şansı oluyor burada hem de aynı zamanda Türk lezzetleri. Tabii ki Türk mutfağı inanılmaz lezzetli. Bence bütün dünya Türk mutfağını konuşuyor ve herkes Türk lezzetlerini çok seviyor. Burada Iga Lunch'ta bu lezzetleri tatma fırsatını yaşattıkları için de kendilerine de teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten Türk mutfağının önemini en lezzetli yiyeceklerle sunmak çok çok değerli hepimiz için. Bu arada yolculara sürekli taze pideler ve lahmacunlar ikram ediliyor Iga Lunch'ta. Çeşit çeşit pideler var aynı zamanda. Şöyle ben ufaktan salatamdan alıyorum. Bakın şimdi çıtır çıtır. Çıtır çıtır. İnanılmaz güzel. Bu arada benimki tadımı geçti. Bildiğin şu an
bayılarak bütün her şeyi bitiriyorum yani. O kadar lezzetli. Ben şimdi tatlıma başlıyorum arkadaşlar. Pide tabağımı hemen arkadaşıma vereyim. Tiramisu ile başlayacağım. Bir de limonlu cheesecake. Bakın kremasının güzelliği. Ben böyle sevdiğim tatlıları yerken kendimden nasıl geçtiğimi takipçilerim bilirler YouTube videolarımda. Bildiğiniz böyle bitiriyorum yani tabağı. Aynen. Öyle bir lezzet olmuş bu da. Ve şimdi cheesecake'imin tadına bakmak istiyorum. Yumuşacık yine. Bu arada bu lezzetler porsiyonlu paketlerde arkadaşlar. Pandemiden dolayı da böyle bir önlem alınmış. Gayet hijyenik bir şekilde de içinize sinerek lezzetlerin tadına bakabiliyorsunuz. Evet, şimdi geldi benim sürprizime. Harika bir kurabiye olacak. Hem de misafirlerimize de tattıracağız. Ve şimdi yurt dışından gelen misafirlerimizin tadına bakmaları için nefis bir kurabiye hazırlayacağım onlara. Özellikle Türkiye'de tahin çok fazla seviliyor. Onları böyle tahinin lezzetiyle de birazcık şaşırtacak, lezzetli, kıyır kıyır dediğimiz tabiri caizse fındıklı tahinli kurabiye hazırlayacağız. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Zaten çok pratik. Şöyle 1 çay bardağı kadar sıvı yağımı ve aynı zamanda 1 çay bardağı tahinimi derin bir kaseye alıyorum. Bir paket vanilya, yarım paket kabartma tozu ekleyeceğim. Ve 1 çay bardağı dolu dolu pudra şekeri. Şimdi bunların hepsini karıştırıyorum ve unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. 2 su bardağı tepeleme un ekliyorum. Kurabiye hazırlarken özellikle unumuzu her zaman yavaş yavaş eklememiz çok önemli bir püf noktasıdır. Gayet güzel, yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oldu. Önce yumurta akımı batırıyorum bolca. Daha sonra bolca fındığımı batırıyorum. Ve tepsime alıyorum. Ve son kurabiyemizi de fırın tepsimize alıyoruz. Şimdi arkadaşlar fırında iyice böyle üzeri hafif pembeleşene kadar pişireceğiz. Ve az sonra geliyorum. Iga Lunch'ta harika bir kurabiye hazırladık arkadaşlar. Misafirlerimiz tadına bakmak için şu an bekliyorlar. Hepsini ekip arkadaşlarımız şimdi ikram edecekler. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Iga Lunch ekibine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli ve güzel bir gündü. Görüşmek üzere. When you arrive to your grandmother. Ah, perfect. Yes, and she just It's a homemade. It's Yeah. a very like a home. Perfect, perfect. We're glad that you like it. Thank you. nice.